film Alaçatı'da çekilmiş ya. Yani orada çekmişler bize. Çok net, keskin hatlar görüyoruz. Şuradaki kapıyı alıp yani şu an bir villada kullanabilirim. Cami ve minaresi. Hani Evet. Ve sanki artık bir elf mimarisi diyebileceğimiz bir şey ortaya koyuyorlar. bir İtalya görüyoruz. Yani neoklasik bir mimari andırıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Güç Yüzükleri dizisinin mimar ve iç mimari analizini yapacağız. Bir mimar, bir iç mimar olarak. Bu bir video serisi olacak arkadaşlar. Şu an biz de birçok filmi ve mimari, iç mimari açıdan inceliyoruz. İncelememizi istediğimiz videolar ve filmler varsa bizlerle yorumlarda paylaşın. İsterseniz hemen başlayalım. Ben oraya giriş yapıyorum. Evet. Bizi burada ihtişamlı ve anıtsal heykeller karşılıyor aslında. Bu da Roma İmparatorluğu'nun heykellerine benziyor. Yani evet, Roma İmparatorluğu'nun heykellerine benziyor ama yani Mısır'dan da yani Mısır firavunlarından da alıntı var ilk girişte, evet. Oradaki kaşların üzerindeki detay. Tabii kaş değil onlar yani de. Evet ama kaşların öyle. üzerindeki detaylar. Oradan da bir alıntı var. Evet. Burada da bizi büyük kemerler karşıladı. Hala şehre girmedik yalnız. Aslında gotik mimariyi de andırıyor ama hani girişle burası bir bütünlük sağlamadı. Bir bakacağız içeride neler olacak. Evet. Yani bu kemer köprüler aslında Roma İmparatorluğu'nun akvedüklerine benziyor. Evet. Sadece buradakiler değil, şehrin içerisindeki diğer köprülere de baktığımızda bunu çok daha net anlayacağız. Daha şehrin ana yapısını göremedik ama. Evet. İnançsal heykeller. Ya, gotik mimarisini andırıyor. Çok işleme var. Evet. Zaten şurada baktığımızda buradaki kulelerdeki o sivri yapılar yine gotiği andıran bir kısım. Yani sadece orası andırıyor ama girişe bir tane koymuşlar. Evet. Sanki bir de tek var orada, onu yapıp bırakmışlar gibi orada. Yani, evet, devam edelim. Şehrin bütününü görelim. Yine heykeller. Evet. Yine kocaman heykeller. Yani evet. Şimdi buradan baktığımızda sanki bir İtalya görüyoruz. Yani neoklasik bir mimariyi andırıyor. Evet. Yani iç içe yükselen yapılar var. Yani yine Akdeniz mimarisinin o beyaz hatlarını almış. Yani ya bana sorsa neoklasik mimari derim direkt. Deniz kenti olduğunu da görüyoruz zaten burada. Yani uzaktan limanlar falan gözüküyor. Hani yani liman merkezli bir düzen göze çarpıyor. Yani sokaklarda da Akdeniz esintilerini görüyoruz aslında ama. O daha geniş bakalım. Şimdi tamamen gördüğümüz yapı, evet, yani yukarıdan da gördüğümüz yapı neoklasik mimari. Yani zaten söyledik, Akdeniz şehirlerine benzer bir yapı zaten sergiliyor ama o işlemeler yani bildiğimiz gotik mimarisine dönüyor. Hani orada bir sentez var. Yani dar sokaklar. Yani Akdeniz mimarisi. O İtalya kıyıları ama daha yamaçlı. Şimdi belki yukarı çıkarlar. Yine yani taş detaylar görüyoruz. Var, zemin işlemelerde. Tabii yani film için oluşturulmuş mekanlar ama o zamanlarda yani taş işçiliği, yani taş çok kullanılan bir malzeme. Hani gerçekçilik payı var. Yani kemerler, tonozlar. Evet, evet. Ama tabii kurgusal bir mekandayız şu an. Hep kemerlerden geçiyoruz. Yani kubbeyi herkes tasarım zannediyor ama biz onu geniş açıklıklar yapmak için kullandık. Ama estetiğe de çok güzel kazandırılmış. Burada da o kullanılıyor. Kraliyet salonunda da onun çok daha büyük halini görelim. Yani işte dediğimiz gibi girişte büyük bir kemer, yukarıda büyük bir kubbe. Artık o tasarımla işlenmeye başlıyor. Yani güzel detaylar. Evet. Ama yine gotik detayları görebiliyoruz. Ben yine o altınlar falan hani Mısır'ı andırıyor. Hele ki şu soldaki işlemeler, yani Mısır anıtlarındaki işlemeler, şunlar, şu detaylar. Tam kubbe İslami bir unsur olarak da kullanılıyor ama hani buradaki işlemeler bir Mısır'daki yapıları andırıyor. Burada kubbede gördüğümüz altın kaplamalar ve bu heybet aslında imparatorluğun gücünü ve zenginliğini gösteriyor. Bu kamu binalarında uyguladığımız şeyler aslında. Hani bu. Tabii o büyüklük, o anıtsallığı o kamu binalarında da kullanıyoruz. Yine taş detaylar. Yani hala Akdeniz esintileri var içeride yani mal konular ama artık buradaki olay tabii Akdeniz esintisi değil, daha zengin bir hava katmak için yapılmış unsurlar gibi gözüküyor şu an. Oradaki kırmızı perde, onun içerisindeki altın detaylar, yani kolonların altındaki altın detaylar ve sokakta gördüğümüzden daha farklı bir mavi. Yani hala bir güç gösterisi ve zenginlik gösterisi edası. Ya o dışarıdaki aldığımız algı iç mekanda da evet aynı şekilde uygulanmış yani. Ama hala yani o kolonlar, detaylar, Mısır
alıntısı var gibi gözüküyor. Yani Yunanlılara doğru bakarsak aslında biraz da Dorik bir havası var kolonlarda. Var. Yani o dışarıdakilere baktığımızda gotik bir hava var. Böyle birbirine harmanlamışlar, bir bakalım. Ya kapılardaki ihtişam, hani güç gösterisi. Biz bunları mesela villalarda yapıyoruz. Kocaman kapılar zenginlik gösterisi. Aynen öyle. Gösterisi. Yani duvardaki altın işlemeler. Hani tamam, yani gotikte çok altın kullanan bir detay değil ama hani Mısır'da bu var. Evet. Hani tam gotik diyeceğim, Mısır'a kayıyorum. Yani öyle bir durum var şu an. Bakalım. Çünkü hani merdivenin altındaki işlemeler de onu anımsatıyor. Evet. Yani. Ve buradaki simetri, buradaki ihtişam, buradaki mermerlerin de kullanımı, büyük bloklarla kullanımı gerçekten şu an kraliyet binasına girdiğimizde anlıyoruz. Ya. Zaten kraliçemizin aksesuarları, o saçın yanlarından düşen efektlerde yine Mısır'ı görüyoruz yani. Yani hani detaylar işleme, yani yüksek tavanlar şu an tam gözükmüyor ama girişte bir gördük orayı. Ya tamamen güç göstergesi ya. Hani zenginlik göstergesi. Hep söyledik. Yani cami ve minaresi. Hani evet. Yani bir giriyoruz gotik diyoruz, bir Mısır'a kaydık bir oraya. Şu an bildiğimiz cami ve minaresi var orada. Yani tabii burada biraz estetik açıdan daha düzgün göstermek için yani tasarımlara kendi kurgularını yapmışlar. Yani evet, iç mekanda simetrik. Kesinlikle simetri. Hakim. Hiç de sevmem. Baştan sona gördüğümüz bir sahne. Maviler, kırmızılar, zemindeki merkeziyetçilik. Tam Akdeniz diyeceğim, Mısır'a kayıyorum ya. Ama güneş işlemeleri falan da. Altın işlemeler falan. Zemin de simetriymiş aslında. Evet. Hatta yuvarlak. Açıdan bakınca asimetri gibi gördük ama. Şimdi burada da gözüküyor. Şehre bakışı görüyoruz. Yani yine simetrik bir yapı. Yeşillikler bile yani. O kraliyetin o güç göstergesindeki uzun kısmı yine simetri. Ama şehrin ana yapısı asimetrik. Büyük bir efekt patlaması. Şehir kalmadı. O kadar da konuştuk. Yani yine yüksek bir kapı. Tamamen yine bir altın kaplama. Yine bir güç göstergesi. Yani şimdi bakın sağdaki soldaki yapılar sanki Mısır'ın o tabletlerindeki yani işlemelere benziyor. Duvardaki işlemelere benziyor. Altın kaplamalar zaten o işlemelere benziyor. Tam öyle diyeceğim. Maviyle beyaz taşı kullanıyorlar. Evet. Yani yine simetri hakim. My friends, trust him. For the calluses on my hands, I swear that elven hands will never take Uno's help. Daha detaylı gördük oradaki. As always, a kingdom of men. Yine mavi detaylar. Yine o dar sokaklar, taş işlemeli dar sokakları görüyoruz burada da. There is a fateful hour. Ya işte dediğimiz gibi yamaç, iç içe, Akdeniz mimarisi. Buradan daha iyi gözüküyor zaten. Yine simetrinin vurgulandığı bir sahne daha. Detaylar hani iç mimaride tamamen güç ve zenginlik üzerine kurgulanmış. Yine simetri vurgulanıyor. Tam karşıdan görüyoruz. Karşılıklı güç savaşı gibi. O da yukarıda, o da yukarıda. Evet, burada da yine simetrinin çok net bir şekilde vurgulandığını görüyoruz. Yani askerlerde bile aslında vurgulanıyor. Ve buradaki yine işlemeler, iki yan duvardaki oymalar, bunlar da yine bize Mısır'ı andıran bazı esintiler. Ve aynı salonun karşısını görüyoruz. Ve yine derin bir simetri. Yani şu an aslında baktığımızda bizim şark köşeleri gibi
gözüküyor olabilir ama renkler falan yani o dönemin vurgusuna bakacak olursak gayet zengin ve güzel detaylar var. Zeminde çine işlemeler. Uçuşan perdeler. Where did the enemy head next? Evet, aslında bir toplantı odasıymış bu salon. Was the watchtower a positive? Yine ışığın çok alındığını görüyoruz. Doğal ışığı net bir şekilde içeride hissediyoruz burada. Yani bu tarz yerlerde doğal ışığı alıyorlar evet ama o merkez halkın toplandığı yerde fark ettiysen tek noktadan Evet. alıyorlar. Film Alaçatı'da çekilmiş ya. Yani orada çekmişler bize. Yani şimdi tapınak olunca o kasvetli havayı vermişler yani. Arkada vitray detaylarını da görüyoruz. Yine gotik mimaride aslında böyle tapınakların içerisinde alınan vitraylara benzetebiliriz. Yani kolonlarda Yunan mitolojisi var. Şu an yani o kolonları kullanmışlar. Hatta bak şurada görüyorsun iyon detaylarını. İyon detayları var. Yine burada simetrik detayları görüyoruz. Tabii yine tapınak olunca, eski dönemlere atıf yapınca burada da simetriyi kullanmışlar. Dışarıda hiçbir şekilde simetri yok. İç mekanda çok simetrik olmuş. Evet. Tabii görsel efekt öyle tercih edilmiş. Biz sadece o şekilde yorumluyoruz. Geldik Kazatlıma. Benim adamlar ya. Evet, girişte yine çok kocaman anıtsal ama taş oymalar görüyoruz. Çok net, keskin hatlar görüyoruz içeri girişe de. Ya, madenciliğe vurgular zaten. Kalın kalın sütunlar. Ve aslında burada cücelerin mühendislik zekalarına da vurgu yapılıyor. Çünkü ne kadar dağın içinde de yaşasan o güneşe ihtiyacın var. Şimdi bu yapı lavayı aslında bizim de kullandığımız hani ışığı almayan yerlerde bir açıklık yerlere aynalarla iç mekana ışık yolluyoruz. Yani burada daha fantastik bir çözüm olmuş ama yani aslında girişteki kolonlar falan hani güç göstergesi yani cüceler de daha sağlamlık kısmında. Evet. Cücelerin güç göstergesi hem mimari hem estetik olarak yani diğerlerinden daha iyi. Çünkü diğerleri sadece ihtişam yapıp yani az önce gördük tozla buz oluyormuş gibi oluyor. Yani cüceler daha dayanıklılık veriyor. Sanki hani Almanlar gibi cüceler Almanlar gibi yani sağlam dayanıklı ürün yapıyorlar. Tabii burada dağın içinde yaşıyorlar. O sağlamlık onların aslında yapması gereken bir şey. Dolayısıyla tamamen fayda gözetilmiş burada. İhtiyaç, işlevsellik ve onun da dışa vurma. Yani doğal bir pazar yeri algısı. Hani mimariyle çok bağlantısı yok. Ya benim burada vurgulamak istediğim şey arkadaşlar gördüğünüz çoğu yeri görsel efekt değil adamlar yapmış. Evet. Yani onları da araya bir yere koyarız, gösteririz. Tabii fotoğraflarını mutlaka paylaşacağım. Burada hani görsel efektçilere çok iş düşmemiş. Bunları da konuşacağız zaten. Burada bir dış kapı görüyoruz aslında. You'll welcome us with open arms. Ram's horns blaring. Aslında büyük bir kapı ama cücelere göre büyük bir kapı. Yani aslında dışarıdan da misafir kabul etmiyorlar o şekilde. Onun için onlar için büyük bir kapı görüyoruz. We seek an audience with Prince Dorian. Ve yine madencilik, altın. Yani ben şuradaki kapıyı alıp yani şu an bir villada kullanabilirim. Yani cüceler tamamen hani işlevselliğin dışa vurulmuş hali ya ihtiyaçlarına göre ne ihtiyacı varsa o kadarlar. Koca dağ var orada. Sadece bir kafeye ihtiyaçları var. O kadarı işlemişler. Yani burada zaten hani dayanıklılık ve o hatları güzel bir şekilde vermişler. Numenor'daki gibi o büyük devasa kapıları burada görmüyoruz mesela. Yani, gereksiz devasa kapılara ihtiyaç yok demişler. Zaten küçükler onlara göre büyük aslında devasa hani. Burada da zaten gotik ve romanesk unsurları görüyoruz net bir şekilde. Burada gördüğümüz gibi zaten güçlü ve sert hatların içeride de devam ettiğini görüyoruz. Yani burada tamamen olay yani monolitik bir tarza sahip yani hani dediğin gibi gotik ve romanesk unsurlar da var. Yani tamamen duvarlar keskin, köşeler, dik açılar. Yani onlar cüce mimarisine hakim ama genel anlamda tamamen monolitik mimari.
Evet, burada aslında mükemmel bir ergonomi örneği var. Çünkü cücelerin kendi yaşam alanına giriyoruz ve aslında giren kişi bir cüce değil. Dolayısıyla onun için kısa bir yer olsa da cüceler için gayet ergonomik, normal olması gereken bir yükseklik görüyoruz. One apology to Lisa and you're off. No getting better acquainted. No reminiscing about the past. Absolutely no. Yine giremiyor. Şimdi bak burada kolonlar. Evet. Şimdi burada da hani cücelerin gücünü, dayanıklılığını ve el sanatlarındaki ustalığını görüyoruz. Aslında burada kolonları dağdan yoğurtma bir şekilde sanki kolon varmış gibi Şekillendirmişler. indirmişler. Yani muazzam. Zaten biz cücelerin güçlü olduğunu da biliyoruz. O vurguları da çok sade bir şekilde yapmışlar. Minimalist bir yapı da var iç mekanda. Ama genel anlamıyla monolitik bir mimari. Şimdi bir de ben bu cüceleri niye sevdiğimi anladım. Şimdi yani adamlar çok özveriyle çalışıyor. Tam işçilik yani böyle tam hem de zanaatkarlar. Hani bizim ustalar bizi biraz bezdiriyor ya o noktada. Cüceler benim tercihim ya, favorilerim benim burada. Dear guts on earth. And they still say I was right. The film. Şeyler tabii tasarım olarak güzel bir nokta ama sanki çok büyükmüş gibi. Aslında cüceler küçük olmasına rağmen arkadaki yapıyı büyük yapıyorlar ki tamamen karşısında güç göstergesi yani kısa boylu oldukları için. Başka bir şey değil. Aslında bu denge olarak mimaride de kullandığımız bir olay. Ama biz mekansal olarak kullanıyoruz. Tabii ki bunlar o dönemin ve filmin tarzı olarak güç göstergesi olarak kullanıyoruz. Burada da yine zaten simetri hakim. Simetri hakim, evet. Aydınlatma olarak da alevi çok kullandıklarını görüyoruz. Yer altındalar. Ama salonların içerisinde gün ışığı da vardı. Alabildikleri kadar ama burada yıkılıyor. Tabii artık tamamen. Thrown Elrond out to rot. We'd have food enough for 500 years. You can miss us. Evet. Gerçeklere. Yani işçilik yani Fëanor's hammer. işçilik detayları çok iyi. The tool that brought the humans. The jewels contain the very light of Arkadaki that. doğayla uyum. Strange, isn't it? And one object of yours must take. Ortadaki masalar. Yani şu mobilyalar. Yani bunlar bir de gerçekten modellenmiş şeyler. Yani yeşil ekran bu şeyde yok. Şimdi biz bazen şunu yapıyoruz zaten. Yani iç mimaride. Bazen mekanın tümünü tasarlıyoruz. Bazen objeler üzerinde tasarımı tutturuyoruz. Yani burada objelere çok büyük emek verilmiş. Hepsinde tek tek yapıldığı düşünülürse güzel detaylar tabii ki. Why do you ask? Burada da elflerin aslında dış mekanda kendi oluşturdukları separatörlerle bir alan oluşturduğunu görüyoruz ve bardaklara dikkat edersek onlar bile birer endüstriyel tasarım. This stone grows only of that. I am on the peaks of the Misty Mountains. Kendi yaşantılarını oradaki ağaçlara bile yansıtmışlar aslında. Within which some claim. Aydınlatma detayları falan. Yani Art Nouveau hakkında yani çok güzel işlemeler var. Aslında zarif sütunlar yani. Hani evet, çok böyle evet. boğan şeyler. So, Galadriel. Yani güzel işlemeler. Evet yani kolonlardaki de ama çok simetri. Yani ben simetriyi çok sevmediğim için her yer simetri. Resting. Burada ağaç kullanımı daha fazla tabii. Yani dış mekanlarda, Evet. iç mekanlarda ağaç kullanımı daha fazla. Yani oradaki Dişilerde bile aslında bir muazzam detay var yani. her yerden güneş ışığı alıyorlar. Yani zanaatkar bir toplum olduklarını gösteriyor. Her ince detayda. Burada aslında gotik mimarisinden esinlendiğini görüyoruz ama böyle daha zarif bir hali, az önce senin de söylediğin gibi. Ve sanki artık bir elf mimarisi diyebileceğimiz bir şey ortaya koyuyorlar. Çünkü insana artık bu geliyor. Doğayla iç içe bir yaşam var. Gotiğe benzeyen yerler var. Bunları gördüğümüz zaman evet elf diyarındayız diyebiliyoruz. Yani insanlar da daha Akdeniz mimarisi hakim de burada daha doğayla iç içe bir mimari hakim. Evet yani gotiği daha çok andırıyor. Galad arrives tomorrow, expecting to be presented with a means of saving all Elvendom. Kubbelerdeki işlemeler. We have none. Yani sokaklarda bile o ağaç işlik yani doğayla bütünlüğü sağlamak için elinden geleni yapmışlar. Yine bir toplantı odasındayız. Seems to be preparation.
sahneler hep gerçek. Evet. It does not take the eye of an eagle to see your thoughts have flown far afield. Yani şu arkası çok gerçek olmayabilir ama. Ama bu mekanlara zaten yeşil ekran koymuşlardı da. Evet, şuraya bakar mısın? İşlemeler falan hep yani gerçek, bunlar görsel efekt değil. Rest assured. Caliber Zaten o zarafetlerini kendi kıyafetlerinde, aksesuarlarında da görüyoruz. Evet. Şu sahneler gerçekten yapılmış sahneler bir de. Ha, bunları gördük. Yani çok zarif detaylar. Yani mimari bütünlüğü de sağlıyor orada aslında. Evet. Ve doğayla birleşimi çok güçlü. Ya ben sadece dediğim gibi simetri sevmiyorum. Demirci fırında yine simetri hali. Bütünlüğüyle. Her yerinde. Ben en çok bu sahneye şaşırdım zaten. Vitrayları görebiliyoruz yine. Ve evet, bu sahnenin gerçekten birebir yapılmış olması. Bunu görsellerini paylaşıyor olacağız. O mobilyacı detaylar, mobilyacıların yaptığı detaylar falan. Zeminler falan her yer. Her yeri yapmışlar. Burada çok görsel efekt, hatta hiç yok yani. Neredeyse hiç yok. Alevler belki. Onu bile yapmışlar bu arada. Hayır, yani şöyle bir şey. Biz de bunları yapıyoruz. Evet. Yani yapılabilir, sorun değil ama bu bir set için yapıp hani bir sezon için yapmak daha bir marifet. Bizim yaptığımız ömürlük konuya genelde bir villa yapıp tüm detaylarını işlemek. Arkadaki detaylar Yine falan. çok ince detaylar. Yani az önce o demirin indiği noktada bile ip öyle bir noktadan iniyor ki bir geri alabilirsen yani Evet. yani demir ocağını bile kamera açısı falan ortalamış. Yine simetri ama güzel detaylar tabii ki. New Forge is from pray. Remember. to the says he wants to negotiate. Well, my lord, we grant an entry. Yine taşlar. Yani zeminlerde doğal taşlar falan. Yani ince işçiliklerle işlenmiş. Yani. Şu an biz onları mermerde sulu kesimde falan yapıyoruz. Yani onlar hep el işçiliği o zaman. Şey burada benim için daha güzel. Neden? Çünkü asimetri. Yani bir cüce detayları da görüyoruz. Yani daha oymuşlar falan. Evet, yine çok seveceğin gibi simetrik bir meydan görüyoruz ve yine tabii ki onların sanatçı kişiliklerine yapılan göndermeler var burada. Burası da Lindon. Yine bir elf köyü aslında. Ve burası da böyle İsveç köylerini andırıyor. Tabii ki yine doğayla iç içeliği net bir şekilde görüyoruz. Görsel açıdan çok tatmin edici bir film. Onu söyleyebiliriz. Konusuna gelecek olursak. Ufak bir eleştiri yapacak olursak. Yani konuda bir tuhaflık var aslında. Yani o görsel efektlerle arasında bir kopukluk var yani. Çok Aynen emek. öyle. Yani izlerken kesinlikle tatmin oluyorsun. Gözün doyuyor. Ama insan başka şeyler arıyor. Yani sahnelerin tek tek yapılması büyük emek. Kesinlikle. Yani tabii ki görsel efektler var. Eregion'un görselini koyacağım şimdi buraya. Eregion'u gerçekten adamlar yapmışlar. O meydan Aynen. direkt yapılmış. Yani o meydanlar yapılmış. Arka taraflar tabii görsel efektler. Ama o ön taraflardaki işlemelerin tamamını yapıldığını tabii biz de sonradan öğrendik. Evet. Ama güzel emek işçilikleri, yani görsel efekt açısından ben yani bayağı tatmin edici bir dizi, onu söyleyebilirim. Ama konuyu eski filmleri de izlemiş bireyler olarak daha farklı beklerdik diye düşünüyorum. Ya bu bir gelişim süreci. Gerçi ilerleyen süreçlerde ne olacak bilmez. Evet, daha 2. sezondayız. Ama ben tabii ki filmini şu anki aşamada daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sizler de dizi hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlememizi istediğiniz, yorumlamamızı istediğiniz farklı filmler, diziler varsa onları da yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Ve abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.